Altın, gümüş, hatta son yıllarda bakır bile yatırımcıların gündeminde. Peki ya platinyum? Adını az duyuyoruz ama aslında dünyanın en nadir ve en değerli metallerinden bir tanesi. Bugün platinyuma nasıl yatırım yapılır, hangi riskleri vardır ve gelecekte neden parlayabilir, bunlara bakıyoruz. Platin, Latince küçük gümüş anlamına gelir ama küçücük değil, altından bile daha nadirdir. Dünyada çıkarılan altının yaklaşık 25 kat daha azı platinyum olarak üretilir. En çok Güney Afrika ve Rusya'da bulunur. Sanayide, özellikle otomotiv katalizörlerinde, mücevheratta ve yeşil hidrojen teknolojilerinde kullanılır. Yani sadece bir süs metali değil, aynı zamanda geleceğin enerji metalidir. Platinyuma yatırım yapmanın birkaç yolu var. Hepsi farklı avantajlar, riskler içeriyor. Birinci yolu fiziki platinyum almak. Platin külçeleri veya madeni paralar şeklinde alınabilir. Avantajı gerçek, elde tutulabilir bir değer olması. Dezavantajı ise tüm değerli metallerdeki gibi saklama ve sigorta maliyetleri yüksek. Ayrıca alım satım farkı da yüksek. İkincisi borsada yatırım fonları yani ETF'lere yatırım yapmak. Dünyada platinyum fiyatını takip eden ETF'ler var. Bunlara yatırım yapabilirsiniz. Avantajı fiziksel saklama derdi yok. Dezavantajı yabancı borsalar üzerinden işlem gerektirir, döviz riski vardır. Üçüncüsü platin madenciliği şirketlerine yatırım yapmak. Avantajı şirket büyürse getirisi katlanır. Dezavantajı sadece platin değil, genel piyasa dalgalanmalarından da etkilenir. Çünkü borsa üzerinden yapılıyor. Borsadaki dalgalanmalar biliyorsunuz sadece sektöre değil bazen işte ülkeyi etkileyecek bir şey oluyor ve genel olarak düşürüyor. Böyle şeylerden de etkilenmesi dezavantajı. Dördüncüsü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri. Profesyonel yatırımcılar için bir seçenektir. Platinyum gelecekteki fiyatı ona göre pozisyon alınabilir. Avantajı kaldıraçlı işlemle yüksek getiri potansiyeli var. Dezavantajı ise riskli deneyim gerektirir. Ben bile şahsen asla kaldıraçlı işlemlere girmiyorum. Vadeli opsiyonel sözleşmelere pek yanaşmanızı önermiyorum. Zaten bu videoyu izliyorsanız zaten hani profesyonel bir yatırımcı değilsinizdir. O yüzden bunu ben size önermiyorum açıkçası. Hidrojen yakıt hücrelerinde kullanılan en önemli metaldir platinyum. Bu da önümüzdeki 10 yılda talebin artabileceği anlamına geliyor. Ancak kısa vadede otomotiv sektöründeki talep dalgalanmaları fiyat etkileyebilir. Platin fiyatları son derece oynaktır. Likiditesi altın ve gümüş kadar yüksek değildir. Bu yüzden yatırım yaparken portföyün küçük bir kısmında yer vermek daha mantıklı olur. Böyle tüm paranızla girmenizi çok önermem. Tabii ki şunları da eklemek istiyorum. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece işte dolar, altın gibi böyle standart şeylere takılıp kalmış insanlara farklı bir düşünce açısı sunmak için karşınızdayım. Unutmayın, platinyum zengin edebilir ama sabırsız yatırımcıyı da cezalandırabilir. Altın herkesin gözdesi olabilir ama bazen en parlak fırsatlar en az konuşulan metallerdedir. Eğer çeşitlendirme arıyorsanız platin göz atmaya değer bence. Sizce geleceğin metali hangisi? Altın mı, platin mi? Yorumlara yazın. Bu tarz videoları seviyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.